Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok kolay ama görünüşü çok tatlı olan başak örneğiyle güzel bir bere yapıyoruz. Keyifli seyirler. Şimdi sizinle yine güzel bir bereye başlıyoruz. Şöyle bir ipim vardı. Bundan daha önce de bere örmüştüm. Ve başlıyorum şuradan bir zincir çekerek şişime ilmeğimi takıyorum. Artık bunu beni seyredenler öğrendi. İlk kez görenler için tekrar anlatıyorum. İlmeğimin içinden tığımla ilmek çıkarıyorum. Şişime takıyorum ve aynı zamanda karşıdaki ipi içeriden geçirip yeni bir ilmek oluşturuyorum. Yeniden şişime takıyorum. Şöyle yavaşça anlatıyorum. İlmeğimle tığımın içine girdim. İpi alıyorum. Girmiş olduğum ilmeğin içinden çıkarıyorum. Bir ilmek oluşturup şişime takıyorum ve aynı anda tığım şişten çıkmadan yeni bir iplik alıp ilmek oluşturup tekrar şişime takıyorum. Ve böyle yaparak yaklaşık 76 ilmek çekeceğim ve bir ters bir düz olarak 4-5 santim ördükten sonra buluşacağız. Ters ve düzü de şöyle yapıyoruz. Bir tane ters, bir tane düz. Bu örneğimiz de Selanik gibi bir ters bir düz üzerine kurulacak. İstiyorsanız lastik yapmadan bir sıra ters düz yaparak da örneğinizi kurabilirsiniz. Ama ben beremin lastikli olmasını istiyorum. Atış şeklim sizi şaşırtmasın. İstediğiniz gibi atabilirsiniz. Ben yıllar içinde en kolay ve en bana pratik gelen atışın bu olduğuna karar verdim. Hep aynı şekilde atıyorum. Tersi de üstten atıyorum. Düzü de üstten atıyorum. Tersini çevirdiğimde bunu örmek bana hep kolay geliyor. İstediğiniz şekilde, alıştığınız şekilde ya da öğrendiğiniz şekilde devam edin. Yıllar içerisinde o kadar çok deneme yaptım. Her gördüğüm örgüden etkilenip, her gördüğüm örgücüden etkilenip acaba deyip bir deneme yaptım. Ben ilk ördüğümde şöyle örüyordum. Göstereyim size de. İlk lise yıllarında öğretmenimiz bize şöyle öğretti. Ters yapıyorum şu an. Artık elim o kadar alışmış, yapamıyorum gördüğünüz gibi. Tersi böyle örüyordum. Düzü de böyle örüyordum. Tersi hemen dibinden alıyordum. Düzü de böyle alıyordum. Yıllar içinde o kadar çok atış şekli ve tutuş şekli denedim. En sonunda buna karar verdim. Siz de hangisi hoşunuza gidiyorsa onu yapın. Sonuçta örgü örmek bir zevk işi sonuçta. Çünkü gidip ucuza triko bulabilirsiniz. Ucuz bir şeyler alıp giyebilirsiniz. Örgü örmek bir tercih. Ördükçe daha iyisini örmek, daha pratiğini örmek, daha kalitelisini örmek istiyorsunuz. Ve değişik değişik şeyler deniyorsunuz. Psikolojik olarak, ekonomik olarak ve huzur anlamında da çok yararlı geliyor bana örgü örmek. Onun için o öyle atmış ben neden atamıyorum diye kendinizi kasmayın. Bu bana iyi geliyor, belki size iyi gelmeyecek. Anlatmak istediğim o. 76 ilmek ile şişime tığım ile ilmek atmıştım. Daha sonra da bir sıra ters düz ördüm. Şimdi yaklaşık 5 santim ya da 6 santim. Emin değilim. Onu göz kararı karar vereceğim. Attıktan sonra arkadaşlar örneğimizi kuracağız. Örneğimiz başak modeli olacak. Berede de çok yakışacağını düşündüğüm için bu modeli seçtim. Selanik'e benziyor ama tam Selanik değil. Selanik'e benzediği için sevmiş olabilirim.
Ben de ilk kez öreceğim. Birçok yerde kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde, yeleklerde, hırkalarda, şapkalarda, berelerde, her yerde kullanılabilir. Biz de bugün bir deneme yapacağız ve öğrenmeye çalışacağız. Sizinle öğrendiğim için de ayrıca heyecanlıyım. Şimdi olabildiğince yaklaştırdım kameramı ve size yavaş yavaş Başak modelimizin ilk sırasını anlatmak istiyorum. Önce ipimizi arkaya aldık. Düz öreceğiz çünkü. Ters düz örerek başlamıştık lastiği. Lastiği 5 santim ördüm arkadaşlar. Ve ipimizi örmeden örmüş gibi atıyoruz öne. Tersi ters örüyoruz. İpimizi arkaya aldık. Düzü şişimizi alıyoruz. İpimizi öne atıyoruz ve ters örüyoruz. Tekrar ipimiz arkada. Şişimizi ilmeğe taktık. Örmüş gibi öne doğru çevirdik ipimizi ve ters ördük. Şöyle birkaç tane daha beraber yapalım. İpim arkada. Düzü örmeden öne çeviriyorum ipimi. Ters örüyorum. İpim arkada. Düzü alıyorum. Örmeden öne çeviriyorum ipimi. Ters örüyorum. Şöyle bir görüntümüz olacak arkadaşlar. Görüyorsunuz düzlerin hiçbirini örmedim. Bu sırayı bitiriyorum. Terste buluşuyoruz. Şimdi geldik arka sıraya arkadaşlar. Arka sırada ne yapıyoruz? Ters düz örer gibi örüyoruz. Düzü düz, tersi ters. Ama tersimizi örerken bir ön sırada düzlerin tepesini dolamıştık. Onları ne yapıyoruz? İkisini birden alarak ters yapıyoruz. Tekrar düzümüzü düz örüyoruz. Tersimizi iki kat halinde ters örüyoruz. Örneğimiz bu kadar basit. İki sıradan oluşuyor. Birinde düzlerin tepesine doluyoruz. Örmeden alıyoruz. Tersleri örüyoruz. İkincisinde de ters düz örüyoruz. Düzleri düz örüyoruz. Tersleri tersinden alarak örüyoruz. Ve böyle bütün beremizi ördükten sonra yaklaşık bir 25 santim ördükten sonra buluşalım. Şimdi ilk sıramızda yapmamız gerekeni yeniden tekrarlayacağız. Görüyorsunuz burası Selanik'e benziyor ama Selanik değil. Şu an tersindeyiz örneğimizin. İlk sırada yaptığımız işlemi anlatıyorum. İpimizi arkaya alıyoruz. Düz örgümüzü şişimize alıyoruz örmeden. Tersimizin içine şişimizle giriyoruz. İpimizi arkadan öne doğru atarak tersi örüyoruz. Tekrar ipimiz arkadayız. Tekrar düzü alıyoruz örmeden. Tersimize şişimizle giriyoruz. Bizi öreceğiz. İpimizi arkadan öne attık. Arkaya al, tersi ip atarak ör. Arkada düzü al, tersi ip atarak ör. Bu şekilde devam ediyoruz. Örneğimizin düzü burası. Görüyorsunuz Başak modelimiz bu kısımda oluşuyor. Yani ikinci sıramızda Başak modelimizi oluşturuyoruz. Tersine bakıyoruz. Tersi bildiğimiz Selanik'e benziyor.
Birinci sıramız tersinden kuruluyor. İkinci sıramızda bu taraftan örülüyor. Örneğimiz 2 sırada yapılıyor. Şimdi beraberce buradaki işlemi de yavaşça tekrarlamak istiyorum. Düzü aldım. İlk ilmeğim. Burada ters düz öreceğiz. Şöyle görüyorsunuz 2 katlı bir ters var. Tersimizi örüyoruz. Düzümü normal örüyorum. Tersimi doladığım ilmekle beraber görüyorsunuz. Beraber örüyorum. Toplamda 25 santime ulaştım ve şimdi 4 sıra bir ters bir düz öreceğim. Bir ters bir düzlerimizi de ördük geldik ve şimdi şöyle bir işlem yaparak burada ilmeklerimizi yarıya indireceğiz. 2 ilmeği bir alarak hepsini düz örmeye başlıyoruz. Şurada düz olan ilmeğimizin içinden giriyoruz ve arkadaki tersle beraber örüyoruz. Bütün ilmeklerimiz düz olacak ve ilmek sayımız da buradaki beremizin ilmeklerinin yarısı kadar olacak dolayısıyla. Yaklaşık bir 4-5 sırada bunu ördükten sonra iğnemizi ipimizi takacağız ve ilmeklerin içerisinden geçerek büzdürüp kenarlarına dikeceğiz. Daha önce de yapmıştık böyle bir bere, hatırlıyorsunuz. Bu berenin formunu çok sevdiğim için bunu da böyle yapacağım. Daha sonra da yanına tığlayarak bitirmeyi düşünüyorum. Evet, düz sıralarımı da ördüm. Şöyle göstereyim hemen. Ve iğnemi ipliğimi taktım. Her ilmeğin içinden geçerek tepeyi büzdürüp yanları da birleştiriyorum ve şapkam bitiyor. İğnelerin arkalarını bayağı büyükçe yaptıkları için yuvarlaya yuvarlaya yavaş yavaş geçirdim. Şurada bir güzel tersinden ilk ilmeğimin içinden geçerek güzelce dikeceğim. Sonra ipimi iğnemden çıkarıyorum ve bayağı bir ip bırakmıştım ben, yaklaşık 3,5-4 metre kadar. Buradan itibaren 4 numara tığımı takıyorum ve yanlardan ilmek kaydırma ile şapkamı birleştireceğim. Böyle yünlü iplerde dikiş dikmek bana çok zor geldiği için ben bu yöntemi seviyorum. Size eğer sorun yaratmıyorsa iğnenizle devam edebilirsiniz. İlmek kaydırma ile gidiyorum ve karşı karşıya gelmesine dikkat ettim. Şuradaki bölümün ve şuradaki bölümün ve aşağıda da lastik teki bölüme dikkat edeceğim ve şurada bitirip tekrar şuraya kadar ilmek kaydırmamla geri döneceğim. Çünkü şapkayı olur da şuradan tersine kıvırırsanız burada düğümler olmasın diye ve bitince buluşalım. Evet, başak modelli şapkamızı kısa bir süre içinde bitirdik. Bunu usta olanlar bir saatte bile örebilir. Çok kolay bir model.
Tersinde hemen şöyle göstermek istiyorum. İstiyorsanız Selanik sevenler bu bölümünü de kullanabilir veya iki tarafında kullanabilir. Bu şapka için kullandığım malzemeleri hemen saymak istiyorum. 55 gram şöyle bir gazalın yün ipini kullandım. Şöyle 5 numara bir şiş kullandım. Şişimle ipim arasındaki kalınlık farkından ipimi tahmin edebilirsiniz. Çok kalın bir ip değil. Çok aşırı ince de değil ama bu şişe göre inceydi. Ama çok güzel, çok yumuşacık oldu. 5 numara şişimiz, 4 numara tığımız, bir adet yün iğnemiz şu tepesini geçirebilmek için kullandık. Ve onun dışında da gayet güzel bir şekilde çok çabuk biten bir beremiz oldu. Dilerim hoşunuza giden, işinize yarayan bir model olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.